Küçük prens bir pilot, uçak arızası yüzünden Sahra çölüne düşer. Yanında kimse yoktur ve hayatta kalmak için sınırlı suyu vardır. Tam en çaresiz hissettiği anda altın saçlı küçük bir çocuk, küçük prens ortaya çıkar. Bu çocuk başka bir gezegenden gelmiştir ve pilotla konuşmaya başlar. İlk isteği çok basittir. Bana bir koyun çizer misin? Pilot onun aslında fiziksel görünüşünden çok daha derin bir tarafı olduğunu fark eder. Küçük prens, kendi küçük gezegeninde yalnız yaşadığını, orada 3 yanardağ ve sürekli ilgi bekleyen bir gülünün olduğunu anlatır. Bu gül hem çok güzel hem çok kaprislidir. Fakat küçük prens ona derin bir sevgi beslemiştir. Ancak gülün davranışları onu incitince gezegenini terk etmeye karar vermiştir. Evren yolculuğunda 7 farklı gezegene uğrar ve her birinde yetişkin insanların tuhaf davranışlarıyla karşılaşır. Kral, herkese hükmettiğini sanan ama aslında kimse üzerinde gerçek etkisi olmayan biri. Kibirli adam, sürekli alkışlanmak isteyen, başkalarının varlığını yalnızca kendini övmek için kullanan biri. Sarhoş, içme nedenini unutan, varoluşu bir döngüye sıkışmış biri. İş adamı, yıldızlara sahip olduğunu iddia eder ve onları yalnızca sayılar olarak görür. Fenerci, anlamı kalmamış bir görevi körü körüne sürdürür. Coğrafyacı, asla yerinden ayrılmayan ama bilgi toplayan bir bilgin. Bu gezegenlerde gördükleri, küçük çocuğa yetişkin dünyanın mantıksızlığını, duygusuzluğunu ve yüzeyselliğini gösterir. Ardından dünyaya gelir. İlk başta buranın ne kadar kalabalık olduğunu görünce şaşırsa da en önemli karşılaşmasını burada yapar. Tilki. Tilki ona hayatının en büyük dersini verir. Gerçek bağ, zaman ayırmakla, ilgi göstermekle, karşılıklı güvenle kurulur. Tilkinin evcilleştirmek dediği şey aslında sevgiyle bağ kurmaktır. Küçük prens bu sayede gülünü neden özlediğini, neden önemli olduğunu anlar. Bir şey, sadece sen onun için emek verdiğin için değerlidir. Pilot ile geçirdiği günlerde ikisi arasında gerçek bir dostluk oluşur. Ancak küçük prens kendi gezegenine ve gülüne geri dönmek zorunda olduğunu hisseder. Bunu yapabilmek için gizemli bir yol seçer. Çölün ortasında bir yılanla konuşur ve bedeni dünyada kalır ama ruhunun yıldızlara döneceğini söyler. Pilot için bu olay hem acı hem umut vericidir. Uçağını tamir eder, ancak küçük prensi son kez görebilip göremediğini bilemez, yine de gökyüzüne baktığında artık yıldızlar eskisi gibi değildir. Çünkü her bir yıldız ona küçük prensi, onun masumiyetini, dostluğunu ve sevginin anlamını hatırlatır. Gerçek olan gözle görünmeyendir. İnsan kalbiyle görmeyi öğrenmelidir.